kaderde bir hayalin peşine düşüp bunun yerinde izlemek de varmış. Onların birbirlerine karşı olan mücadelelerini ve güç gösterisini temsil eden bir gösteri olacak bu. Afganistan'da onun içindeyim gibi. Pakistan! Bu ülkede gördüğüm en ilginç şeyi anlatacağım size. İlk defa görüyorum. Arabaya motor yağı diye koy, hiç sırıtmaz. Kıskanacağınız derecede mutlular. सिस्टर माशाल्लाह जिंदगियां कर्मा वाली सिस्टर। Ya en son yağmur 6 ay önce yağmış buralara. Bizi arabadan indirdiler. Şöyle çekeyim de çaktırmadan. Hindistan'a doğru gidiyoruz yürüyerek. Abi gördüğüm yüzler, kıyafetler. Sanki 1900'lü yılların başında bir yere ışınlanmışım gibi hissediyorum şu an. Her yerde böyle silahlı adamlar. Ya video çekiyorsun mesela, bir anda böyle 3-5 kişi etrafına geliyor. Ertuğrul istiyormuş. Koştursam tellerden karşısı Hindistan. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Pakistan-Hindistan gösterisini izleyeceğimiz bir günüm olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Pakistan ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yine arkamdaki bulutların böyle hafif göründüğü kısımdan anlayacağınız üzere dünyanın en kirli kenti Lahore'dayım. Ama bugünkü amacım Hindistan'a gitmek. Aslında Hindistan'a girmemek ama Hindistan sınırında dünyanın en ünlü asker seremonilerinden bir tanesi olan Pakistan-Hindistan gösterisini izleyeceğim. Yıllar önce Hindistan'a geldiğimde bunu görmek istiyordum. Amritsar kentine kadar gelmiştim Hindistan'da ama pandemiden dolayı geri dönmek zorunda kalmış ve görememiştim. Kaderde Pakistan tarafından bu etkinliğe şahit olmak varmış. Dünyanın en büyük 10 ülkesinden bir tanesinde ve askeri olarak da ilk 6'da diye biliyorum. Yaklaşık 1 milyonluk bir ordusu var Pakistan'ın. Karşısında da Hindistan. Onların birbirlerine karşı olan mücadelelerini ve güç gösterisini temsil eden bir gösteri olacak bu. Haberlerde, işte internette birçok kez görmüşsünüzdür ama bir Türkçe içerik üreticisi, YouTuber olarak bunu ekranlarınızın başına taşıyıp sizlere de göstermek benim için çok keyifli olacak. Bir araç tuttum. Lahore'dan bizi sınıra kadar götürecek, 1 saat sürecek ve akşamüstü oluyormuş genelde bu etkinlik. Hem yol manzaralarını göreceğim, hem bildiklerimi anlatacağım, hem de aynı zamanda sizlere bu tecrübeyi göstermek istiyorum. Bakalım dedikleri kadar çılgınca mıymış? Zor bir yeri geziyorum. Hayatımda gittiğim en kötü 3-5 yerden birisidir. Şu anda bulunduğum yer. Yemek yiyecek yer bulamıyorsunuz. Havada sürekli bir pislik var. Ve sürekli telefondan da önceki videoda göstermiştim. Uyarılardan dolayı nefes alamıyorsunuz. Hava kirliliği çok yüksek çünkü. Başınız ağrıyor, gözleriniz kaşınıyor, boğazınızda sürekli bir kaşıntı düşünün ve zorla nefes alıyorsunuz. O yüzden buraya asla bir daha gelmem. Sabrediyorum, keyif almaya çalışıyorum. Gelmişken de buralara kadar şu Hindistan sınırındaki gösteriyi de sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. O yüzden video birazdan başlayacak. Her zamanki gibi ne yapıyoruz dünya turunda dostlar? Videoyu özellikle televizyonunuzdan izliyorsanız bilgisayarınızdan ve tabletinizden yapın. Bir videoya güzel bir yorum, bir de beğeni atarsanız sevinirim. Bu işi yapabilmem konusunda bana verebileceğiniz en büyük destek bu olur. YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Bak yine ağrıdı boğazım. Gerçekten bu havada sürekli bir sanki kömür var, kömürü çekiyormuşsun gibi hissettiriyor sana. İnanılır gibi değil yani. İnşallah bir daha hiçbir yerde bunu yaşamam. O yüzden hanımlar beyler, sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Pakistan-Hindistan gösterisini izleyeceğimiz bir günüm olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şu anda otelin balkonundayım. Arabayı çağırmıştım. Abi gelmiş, aşağıda bekliyor. Burası çok iyi zaten, biliyorsunuz. Önceki videolarda anlatmıştım. O bölümleri de açıklamaya koyarım, sıralı izleyin. Nasıl geldim, neler anlattım, hangi bölümleri çektim. Sokak yemeklerinden çarşılarına kadar orada görebilirsiniz. Sokağa çıktığınız zaman arada 200 sene fark ediyor. Bak şimdi göreceksiniz. Hadi gelin. Hadi gidelim Burçin Hanım. Nasıl gidiyor nefes alma işleri? Çok kötü. Otelin içinde bile zorla nefes alıyorsun. Dışarıda 3 kat daha zor olunuyor. Ne yazık ki. Thank you. Thank you very much. Giriştim. Hello. Bye. Ve sokaklardayız. Bak çıkıyorsun. Her yerde böyle silahlı adamlar, güvenlikler görev yapıyorlar. Ve en ilgincini size göstereyim mi? Şuraya bak.
Her şey iç içe. Yani şu trafoyu her gördüğümde şaşırıyorum. Araba neredeydi bizim? Burada bir yerde olması lazım. Hi, how are you? Fine. How are you? Perfect, perfect. Ya video çekiyorsun mesela bir anda böyle 3-5 kişi etrafına geliyor. Çok seviyorlar böyle sosyalleşmeyi, selam vermeyi. Ama genel olarak güler yüzlü ve iyi insanlar. Bir zarar görmedim. Hi, how are you? Good? Elhamdülillah. I'm perfect too. Let's go. Hadi bakalım. Bak burada hiçbir kural yok trafikte. Şimdi abi mesela kafasına göre buradan U dönüşü yapıyor ve bunu hep görüyorsun. Bir yerde seni indirmek istiyor mesela, diyorsun ki burada inilir mi? Sıkıntı yok ya diyor, ters şeride giriyor. Kuralların olmadığı yer trafikte bile Pakistan. Bakın buralar Lahore'un en zengin yerleri. Size önceki bölümde gösterdiğim yerlere bakın. Bir de buraya bakın mesela. Arada da 200 sene fark var. Ve her şey İngilizce demiştim ya, bakın. Şurada reklam panolarında da bak yazıyor better, easier, earlier. Çünkü eski bir İngiliz sömürgesi olduğu için herkes İngilizce konuşuyor ve kendi Urducanın yanında İngilizce de resmi dil olarak kabul görüyor. Lakin ülkenin %58 okuma yazma bilmiyor. Mesela bu da çok şaşırtıcı. Yani biz şu an en iyi yüzünü görüyoruz. Shri Vishnu Narayan Govinda Shripati Hari Madhava Gopala Shripati Hari Madhava Gopala Shri Vishnu Narayan Govinda. Bak mesela buraları hani aynısını ben Delhi'de, Mumbai'de de görmüştüm, Hindistan'da. Bir tarafta 1 dolara insanlar günlük yaşamaya çalışırken bir tarafta milyarderlerin yaşadıkları mahalleler. Burası onlardan biri mesela. Şu caddenin hani ağaçlandırmasına, kaldırımlarına, yolların çizgilerine bakın. Kim der burası Pakistan? This neighborhood looks beautiful. So it looks like rich people live here, right? Exactly. Its name, road name is Zahur Ilahi Road. Zahuriler Road. Our last president in Pakistan, Mr. Pervez Ilahi, house. Live here. Yeah. Çok o kadar belli ki zengin bir yer. It's a FC College. FC flats. I'm shocked. You know why? Do you remember yesterday you took us to the bazaar? And here there is... माशाल्लाह माशाल्लाह Eyvallah, eyvallah. Delhi Darwaza. क्यूट साहब कर्मा दीदी के। वाले Thank you. तमाम शी मेल दुआमा करन आपकी हक Thank you, में thank you. अल्लाह के दिए से Bak Burçin Maşallah, camını please. kapattın mı? हाँ, हाँ. Tamam. Eyvallah. you help me please Thank ये you. शी मेल दुआ करन आपके हक में माशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी करे She's not many. Sir, She sister. said we pray ये Çok हमारी fazla. for couple. ये हमारी हाँ. प्यारी सिस्टर माशाल्लाह जिंदगियां होन कर्मा वाली सिस्टर Thank you. you help me please He? Çaktırma, evet. share Evet. Ben söyleyeceğim sana. Şimdi değil, şimdi söyleyemem. Bu ülkede gördüğüm en ilginç şeyi anlatacağım size. İlk defa görüyorum. Al. Al. Al ablacığım. Thank you. Bye bye. They are females. Yeah. Lady trans. Transgender. Trans da onlar. Ve bunu ilginç bir şekilde Pakistan'da bu kadar kurallar ağır olmasına rağmen kabul ediyorlar. Ve sokakta ilk defa gördük. Bak Pakistan'da hatta bazı okullar var, eğitim için bile bu konuda onları destekliyorlar. Yani dini bir baskı yok. Çünkü kısmen de olsa şeriat etkisinden dolayı insanlar böyle şeyleri kabul etmezler birazcık daha tutucu ülkelerde. Ama Pakistan çok farklı bu konuda. Ben bunu okumuştum, görmüştüm de canlı canlı yaşamak ilginç oldu. Anlatacaktım da hatta. Yani bu ülkede transları dışlamıyorlar. Direkt hatta kazandırmak için okulları bile var. Ve ilk defa bir dilenci trans gördüm burada. Bakalım başka neler göreceğiz. Vallahi böyle çok güzel yollardan yolculuğumuz başladı bakalım. Beklentilerimin çok üstünde bir yol görüyorsunuz dostlar. Allah aşkına bakın. Şuraya bakın. Her yer kartal. Şu kuşları görüyor musunuz? Bu havadaki kir, bu gördüğünüz tamamen hava kirliliği. Kuşlarda kartal, çöpleri ya da ölmüş hayvanları arıyorlar. O kadar çok ki yani sabah uyandığında bile böyle camdan dışarıya bakıyorsun, her yerde kartal görüyorsun. Çünkü
şehrin her yeri çöp. Şu ana kadar bu sabahtan beri size gösterdiğimiz çok lüks. O yüzden ben de şaşkınım. Her yerde bir yaşayan izler görüyorsunuz. Yaşam bitmiyor. Çok ilginç manzaralar ve insan şunu düşünmeden edemiyor. Ben burada doğsaydım ne olurdu? Empati yapmayı öğreniyorsunuz. Zor yerler. Gerçekten bakar mısınız? Yolun kenarında insanlar yaşamaya çalışıyor. Şu anda işte Lahore'dan Hindistan'a doğru bu güzel yoldan ilerliyoruz. 1 saat falan sürecek yaklaşık olarak ve tamamen otoban. Hindistan'ın en büyük turizm pazarlamasından bir tanesi de Amritsar kentidir ve Sikizm diye geçer hatta yabancı kaynaklarda dininin, mabedinin olduğu merkez hac noktasıdır. Özellikle oraya turizm amaçlı gelenler bu etkinliği de görmeye geliyorlar. Pakistan'da tabii ki bir turizm yok. Yani dünyanın en yüksek 2. dağı zirvesi olan K2 burada ama biz dağcı değiliz sonuçta, gidip size onu gösteremem. Everest'ten sonra. Bu da çok ünlü bir nokta ama tabii ki çok küçük bir turizm potansiyeli var. Daha çok bunu görmeye gidiyorlar insanlar ve ülkenin en turistik yeri, ki İslamabad en güzel yeri olarak biliniyor. Karachi en büyük kenti ama Lahore. Çünkü en çok UNESCO koruması altında olan yer de burası. Babürlerin geride bıraktıkları eserlerden dolayı en büyük aktiviteyi de şimdi görmeye gidiyoruz. Böyle bir girişimizi de yapmış olalım. Çok zor yerler. Bak yine söylüyorum, gittiğim en zor 5 yerden birisi o da Burçin'e denk geldi. Olsun. Böyle yükseleceğiz. Sorun yok. Her yerden keyif almayabiliriz biz. Devam. Yolda bir tesis yokmuş. O yüzden suyu şöyle bir yerden alalım dedi abi. Gidiyoruz. İbrahim yazıyor bak. Burçin sen de gel. Sen bana emanetsin. Sonra Fethiye'ye yalnız da dönmek zorunda kalmayayım. Anam baban gibi vurmasınlar beni. Hay selamünaleyküm. Gördün mü silahı adamdaki? Bütün mekanlarda silahlı güvenlikler var her yerde. Çok üstünde bir pastanedeyiz arkadaşlar. Şurada her şey İngilizce demiştim ya, bakın. Yerel dilleri İngilizce. Her yerde. Burası bir tatlıcı. Pastaları yapmışlar. Gayet güzel görünüyor. Koku da çok güzel, tertemiz. Burada hello, selamünaleyküm. Birazcık daha kuru ürünler var. Burada tatlılar var. Bu şekilde bizim baklavaya falan benzeyen şeyler var. Hello. Krekerler var. Sumal. Kurabiyeler var. Kurabiye falan ister misin? Bak çok güzel görünüyorlar. Ama tabii burada yağda sıkıntı olabiliyor. Çünkü genelde biz hani tereyağına, zeytinyağına alışığız ya. Onlar ya palmiye ya çiçek yağı kullanıyorlar. O yüzden kokusu ve tadı göründüğü kadar o beklentiyi karşılamayabiliyor. Su alalım. For water 4 su 20 lira 25 lira falan. Çok uygun. Bodyguard abi. Eyvallah. Abinin elindeki silahı görüyorum. Her gördüğümde korkuyorum şu silahlardan. Ortam bu. Baksana selam vererek gidiyorlar mesela. Çok eğlenceliler, fark ediyor musun? Yani ilginç bir derecede, kıskanacağınız derecede mutlular. Yani ben bunu anlayamıyorum. Bu kadar zor yaşamın olduğu bir yer, nüfusun %44'ü yoksulluk sınırının altında, %10'u resmen açlık sınırının altında. Günde $1 bile kazanmıyorlar ama gülüyorlar. En çok bunu kıskandım şu ana kadar. Devam. Ya en son yağmur 6 ay önce yağmış buralara ve insan burayı gördüğünde ilk şey diyor. Elime bir hortum verin. Her yeri bir baştan aşağı yıkayayım ihtiyacı hissediyorsunuz. Havadaki kirlilikle beraber zaten ağaçlar bile toz ve pislik içinde. Yağmur da yağmadığı için nefes almak da çok güç. Gerçekten bir daha asla gelmem dediğim bir yer oldu bak. Net söylüyorum. Burnum sürekli tıkalı. Sürekli nefes alamıyorsun. Şu an artık şehrin dışındaki muhitlerden geçiyoruz. Bakın daha da gerçek Pakistan olmaya başladı. Sanki Afganistan'daki o belgeseller falan izlersin ya internette, televizyonda. Onun içindeyim gibi. İnanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum birçok şeyi çekerken. Eşekleri kullanıyorlar. Çok üzücü ya. Baksana garibimin canı kalmamış. Burada çok fazla gördük eşek. Ve ne yazık ki hepsini bu şekilde taşıma için kullanıyorlar. Abi gördüğüm yüzler, kıyafetler o kadar nostaljik ki. Yani sanki 1900'lü yılların başında bir yere ışınlanmışım gibi hissediyorum şu an. Siz de bu koltukta oturup benim gördüklerimi görseniz aynı şeyi söylerdiniz. Ya ben 3 hafta önce İsviçre'deydim mesela.
2 ay önce Japonya, şimdi burası. Yaşadığım dalgaları size anlatamam. Şok dalgalarını. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi olması gerekir? Bazen ben de karar veremiyorum. Çok üzücü ama gerçekten çok üzücü. Ve sınıra geldik. İsmi bu. Wahga. Tuğla fabrikası. Bak sağda görüyorsunuz mu? You want to see this? Because of them there is air pollution, right? Tuğla fabrikaları yüzünden özellikle. Her yerde ama bütün dumanı üretenlerin çok büyük kısmı onlarmış. Burası da duman altı. Hani ben dedim birazcık şehrin dışına gidersek azalır mı? Azalmıyor. Devam. Vallahi öyle, biliyor musun? Gittikçe artıyor ya resmen. Bizi arabadan indirdiler. Şöyle çekeyim de çaktırmadan. Hindistan'a doğru gidiyoruz yürüyerek. İlerideki bayrak görünmüyor sisten, hava kirliliğinden. Şurada kocaman bir bayrak var normalde. Şu sınırı da geçelim. Arabayı arıyorlar. Sizi indirip ayrı arıyorlar. Sonra yola devam ediyormuşsunuz. Ve artık sınıra doğru geldik. Gel Burçin. Yürüyelim yavaş yavaş. Bakın yukarıda ne yazıyor? Solda Amritsar, ortada Delhi, ileride Dhaka. Amritsar Hindistan'ın batısında, kuzeybatısında ve Pakistan sınırındaki o az önce bahsettiğim kutsal kentleri, Siklerin. Delhi kent başkentleri zaten. Bunların hepsini vloglarını önceden yapmıştım. Hindistan videolarımı izlemenizi öneririm. Dhakka'da Bangladeş. Peki bunlar üçü hepsi yan yana ya. Nasıl oluyor da tek bir tabelada bu şekilde görebiliyoruz? Çünkü aslında eskiden tek bir ülkeydi 40'larda. İngiliz sömürgesilerdi. Sonra Pakistan dedi ki ben ayrılacağım. Hatta Hindistan'ın doğusuna doğru gittiğinizde, yani Bangladeş tarafına, orada da Pakistan'ın bir parçası vardı. Ve Pakistan ismi de buradaki eyaletlerin baş harflerinden aslında oluşturularak ilk bir kitapta akabinde ülke haline getiriliyor. Hatta Punjab'da buranın eyaleti ya, P oradan geliyor mesela. O yüzden ülkeyi Müslümanlar ayrı bir şekilde kuruyorlar. Hindular da Hindistan'da kalıyor. Bangladeş ne yazık ki hiç yüzü gülmeyen bir ülke. Benim de daha önce hiç gitmediğim bir yer ve o Dhaka kentleri de, ki onların da nüfus yoğunluğu çok fazla. Hatta bir söylentiye göre, aramızda kalsın, Pakistan'la işte Bangladeş, o da Müslüman olduğu için birleşmeyi bile düşünüyorlar ve birleştikleri takdirde yaklaşık 400-500 milyonluk bir nüfus demek bu. Ve karşıda gördüğünüz dev bayrağın olduğu yerde de seremoni birazdan başlayacak. Çok görürdüm burayı. Kaderde bir hayalin peşine düşüp bunun yerinde izlemek de varmış. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir tesis de yapmışlar. Onun olduğu yere geldik. Şurada bayrak o kadar büyük ki ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum. Etkinlik alanının olduğu yere geldik. Pakistan'ım benim be. Bayrakta dikkatini çeken ne Burçin? Türk bayrağıyla Birebir neredeyse aynı. aynı. Sadece Yeşil. evet, yeşil ve beyaz onlarınki. Bizimki kırmızı beyaz. Direkt bayrağına en çok yakın olan bayraklardan bir tanesiymiş hatta mesela. bir ara bir görmüştük ya araştırırken. Yanlışlıkla paranın üzerine kırmızı basılmıştı, problem etmemişler. Evet, o kadar bizi kardeş olarak seviyorlar. Bayraklarının yanlışlıkla paralarının üstüne kırmızı beyaz bir şekilde basılıyor mürekkepten dolayı ve sorun etmiyorlar. Bizi de o kadar çok seviyorlar. Bayrağımızı alalım, sallayalım biz de. Evet. Gelmişken. Sor bakalım kaç paraymış? 300. $1. Bayrağımızı aldık. Şimdi tam Pakistanlıyız artık. Burada böyle cipsler falan satıyorlarmış. Abur cubur olsun diye. Lay'sten May'sten. Ya şu mutluluğu ben anlamıyorum. Çok mutlular ya. What are you cooking? Türkiye. Vallahi motor yağına, arabaya motor yağı diye koy, hiç sırıtmaz. Bakın. Dibi görünmüyor. Pişi yapıyor bildiğin. Samosa? Samosa. Burada cipsler falan da var ama. आलू वाला समोसा Samosa. आलू वाला Aluvala. Eliyle nasıl da yapıyor? Patata ha? Ha, bu şekilde. Şurada mısırınızı falan da alabiliyorsunuz şovdan önce. Gidelim bakalım. Böyle vlog yapmayı çok seviyorum. Çünkü tamamen bilmediğim bir yer. Spontane ne yaşıyorsam onu görüyorsanız, ne biliyorsam onu görüyorsunuz. O yüzden daha tatlı oluyor. Ne dersiniz? Şu ana kadar iyi gidiyorsa videoyu durdurun. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ya Burçin, ben 36 yaşındayım ya. Gezdikçe kendimi daha küçük hissediyorum, yemin ederim. Daha çocuk gibi oluyorum. Ama böyle kirli ve pis bile olsa etraf, yolda çok olmak mutlu. şey değil mi? O insanın enerjisi falan, yolda olmak. Bir pozitif enerji veriyor değil mi? Ben buradaki insanları çok sevdim. Bir de seviyeli insanlar, dürüst insanlar. Yani böyle arsız değiller. Böyle arsızlık yok, hırsızlık yok. Sert bir surat yok, tersleme yok. Aleykümselam. Artagal group. Türkiye. Which from you? Türkiye, İstanbul. Istanbul, matlab Dalis series Artagal. Ertegal. I watch. Ha, TV series. Ertuğrul. Ertuğrul istiyormuş. One. Ha, Ertuğrul. Here I take one selfie. Yes, of course. Çek bizi. Yine burada olduğumuzu kanıtlayan bir kare göreceksiniz. Çok seviyorlar bizimle fotoğraf çektirmeyi. I want to come Turkey. İnşallah, inşallah. Have a nice day. Enjoy the ceremony. Enjoy. Thank you. Böyle ilerleyeceğiz inşallah. Hadi.
İşte 1947'den beri Hindistan ve Pakistan arasındaki bu siyasi rekabetin en ünlü gösteriş yapıldığı yer burası. Ama bu şovda 1950'li yıllardan beri düzenleniyormuş ve her gün mücbir bir sebep olmadıkça depremdir, savaştır, yangındır vesaire yaklaşık 70 yıldır bu geleneği devam ettiriyorlarmış. Az önce bir şeyde yorum yapacaktım. Hani sizler de belki katılırsınız, katılmazsınız. Ülkenin en turistik etkinliğine katıldık, değil mi? Seremonisine geldik. Şu ortama bakar mısınız? Ve burası bir Müslüman ülke ki az önce kardeşim Allah kabul etsin namazını kıldı. Hani temizlik imandan gelir olayını bilmiyorlar. Ve diyeceksiniz ki o zaman biraz para harcasınlar. Hani bunu yapsalar uzaya adam da gönderirler. İşin ilginç yanı nükleer bombaları da var. Müslüman ülkeler içerisinde ilk uzaya uydu gönderen ülke de bunlar. Yani teknoloji olarak da iyi insanlar aslında. Yani kötü geride kalmamışlar. Ama şu temizlik, hijyen ve pisliği asla ve asla başaramamışlar. Pakistan'a gelecekseniz bu konuda hassassanız sakın gelmeyin. Yani net uyarımdır. Az önce bir tuvalete girdim turistik yerde. Tuvalete girdim dedim ki aklım böyle yere dedim mikrop ölmüş yerde yatıyor. Hani mikrop bile yaşayamaz orada. O konuda çok geriler. Burası işte etkinliğin yapılacağı yerleşke. Karşı tarafta da Hindistan'ın bayrağını görüyorsunuz. Aslında teknik olarak şuradan koştursam tellerden karşısı Hindistan. O kadar iç içeler, vize almak gerekiyor. Ama Hindistan'la ayrıldıkları günden beri hep bir kaos kargaşa yaşamışlar. Öyle ki Pakistan'da herhangi bir Hindistan propagandası, filmi, dizisi, reklamı yapmak dahi yasakmış. Bu şovu da tamamen biz daha güçlüyüz. Aslında savaş anlamında değil, güç gösterisi, horoz dövüşü gibi düşünün. Yarışı gibi bir şekilde birbirlerine üstünlük sağlamak için yapıyorlar. Yoksa politika veya siyaset anlamında ben seni yendim gibi bir sonuçları askeri olarak da bir beklentileri yok. Tamamen şov ve biz daha iyiyiz gösterisi olacak. Böyle bir yerden giriş yapıyoruz. Bu abim de bunu alnına bağlıyorsun. Pakistan, Türkiye. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Deniz. Come here, Dennis. Yeah. Turkey-Pakistan friendship. Yes. Of course, no problem, guys. I'll give you here. What's your name? Deniz. Dennis, I'm Hashim. There's a best mentor. Pakistan Hashim. Zindabad. Aa, Pakistan-Turkey friendship, okay? bu saatten sonra Hindistan düşünsün. Just come here. Sana da yapacakmış. Just take it. Hadi bakalım. Şimdi gösteri görsünler. Annemler çok abartma oğlum fanatikliği demiştir. O sırada ben. Burçin. Bu halde gireceğiz artık. Tut bakalım. How much should I pay? Anything you give me money. Anything. No, no. Thank you. Happy? Thank you so much. Hazırlıklarımızı yaptıysak bu saatten sonra show başlasın. So cute. Show must go on. Şimdi aşağıya geldim, izin verdiler. Bakın ne yapıyorlar. Burası işte Hindistan sınırı. Burada insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Birazdan şov burada başlayacak. Adamlar çok büyükmüş yalnız baksanız ya. Birazcık bağırarak aktarmak zorundayım. Çünkü şov başlıyor. İki tarafta sonuna kadar müzik açtı. Hadi bakalım. İyi seyirler. Başladı. Aha. Acaba ne olacak ya? Allah 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 Allah. Şimdi Hindistan tarafı da hareketlenmeye başladı. Burası da Hindistan'ın ilk sınırıymış. Güvenlikli. Şurada adamlar biraz izleyicileri coşturmaya çalışıyorlar. Kalkın diye. Tamamen şov. Başladı. Askerler hareketlenmeye başladı. Şurada da askerler geliyor bakın. 10-15 kadar. Onların da karşıda askerleri var. Şimdi kapılar açılacak ve o vücut gösterileri başlayacak. Bu saatten sonra Hindistan düşünsün.
Aha şurada da bir abi var. Geliyor. Allah 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 Allah. Eyvah karıştı ortalık. Pakistan. Pakistan. Bu saatten sonra Pakistan'a laf söyleyen karşısında bizi bulur. Benden sonra Hindistan. Ver kılıcımı ver kılıcımı. İnanılmaz moda sokuyorlar insanları. Tamamen şovun bir parçası. गुजारिश है कि जैसे ही कौमी कल्चर बताया जाए आप उसके एहतराम में Bayrakları bu şekilde çapraz gerdiler. कौमी इदारों में महसूस Şimdi artık herkes ayağa kalkacak ve bayrak değişimi olacak. Sakinlik oldu. Evet bayraklar şimdi iniyor. Ama tamamen inmeyecekmiş. Yere indirip kaldıracaklarmış. Böyle bir bitişi oluyor. Geri dönüyorlar. Show bitti. İnsan hep şunu düşünüyor böyle bu kadar aramızda çizdiğimiz sınırlarda zıtlıkları yaşamamızın en temel sebepleri kültür ve din. Düşünseniz ya bu insanların hepsi vakti zamanında aynı köklerden gelen insanlardı. Zamanla kimi Hindu oldu, kimi Hristiyan oldu, kimi Müslüman oldu ve ayrıldılar. Ve aralarındaki bütün bu zıtlığı yaratan şey tamamen siyasi ve dini sebepler. Yoksa varoluşumuzda ne şu tellerin bir anlamı var, ne o bayrakların bir anlamı var özünde. O yüzden yorumu siz yapın. Yani dünya bu kadar güzelken, insan gibi yaşamak varken neden bu kadar kaosu, bütün coğrafyalar yaşıyor? Ya düşünsene aynı annenin iki çocuğu birbiriyle anlaşamıyor, düşman oluyor ya. İnsanın demek ki içinde bir her zaman bir daha fazlasını isteme, kaostan beslenme gibi bir hastalığı var. Başka bir şey değil. Ben böyle ülkeleri gezerken hep bunu düşünürüm ve hepimiz bu kadar eşitken, adil yaşamayı hak ediyorken aramızda çizdiğimiz sınırlar işte bir nevi hepimizi sınıflıyor. Böyle bir yerde gelmişken gördük. Yorumlara yazın ne düşünüyorsunuz? Havada... İlk defa bu arada güneş ilk defa net görüyorum. Aa evet. Ağacın arkasında bak. Baksana. Günlerdir güneş görmüyorduk. Hava kirliliğinden dolayı sis değil, hava kirliliği arkadaşlar. Bunu netleştirelim. Şimdi geri dönüş yolculuğumuzda bakalım Pakistan'da bizi başka neler bekliyor. Farklı bir şeydi, tecrübeydi. Yani bunun yerine daha yararlı bir aktiviteye zaman harcayabilirler. Katma değerli olabilirdi ama 70 yıldır süren kültürleri de bu şekilde ne yapacaksın? Yani bunu bir Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de göremezsin. Nerede böyle toplumları iliğine kadar almak istediğin o milliyetçilik duygusunu hissettirmek istersin. Herkesin kendi bayrağı, vatanı değerlidir ve bunu birazcık da şova dökersin. Genelde böyle yerlerde gelişmemiş ülkelerdir. Bu da benim size 114. ülkemdeki yorumum olsun. Bakmayın benim şu an böyle fanatik göründüğüme. Denizden önce kendi tipine bak diyebilirsiniz ama bizimki tamamen turistik amaçlıydı. Hadi dönelim. Bayağı soğumaya da başladı hava. Bu şekilde geri dönüyoruz şimdi. Bakar mısınız?
Solda bak güneş ne kadar böyle varla yok gibi. Ki daha saat 4.30-5. Yine de eğlenceliydi. Pakistan'da yapılması gereken en ünlü aktivitelerden biriydi. Dünyada da muadili yok diye biliyorum. Böyle bu şekilde şov şeklinde. En azından sizler de eşlik etmiş oldunuz. Yazın bakalım yorumlara neler düşünüyorsunuz bu konuda. Ve bir şansınız olsa Pakistan'a gelir miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Acıktım. Buradan şimdi yavaştan yol alarak gidelim. Akşam yemeğini de bir yerde halledeceğiz artık. Dönerken böyle bir köyün içinden geçiyoruz. Az önceki şova bak. Herkes birbirine atarlı giderli yapıyordu. Bir de şimdiki gerçeğe bak. Kanalizasyonlar nehirlere akıyor. Bakın kapkara. Bugün dışarıda yemek yemek istemedik. Çünkü gerçekten alternatif çok az. Ve o yüzden otelin içinde de güzel bir restoran yaptıklarını daha dün sabah fark ettim. Bak şöyle bir restoran. Şandur Grill diye. Şurada direkt mangal yapacaklarmış. Böyle de bir teras var burada. Normalde şurada canlı müzik falan oluyormuş ama şu an kış mevsimine geldiğimiz için onu yapamıyorlar. Peçeteler, masa üstündeki bezler bile tamamen buranın tasarımı, fark ediyor musunuz? Yine de bakın gece bile hava kirliliği var. Buna şükür yine böyle nezih bir yerde yemek yiyebileceğiz en azından. Önceki bölümde size sokak yemeklerini göstermiştim. Onu görenler ne demek istediğimi biliyor ki şehrin en lüks bölgesindeyiz. Bu bile beklentilerimin çok üstünde bir restoran arkadaşlar. Hani bir elin 5 parmağını geçmeyecek derecede yemek yeri bulabiliyorsunuz ne yazık ki. Buna da şükür, ne yapalım. O kadar çok acıktık ki yani sizin belki yarım saatte 40 dakikada izlediğiniz bir videoyu biz yaklaşık 6-7 saat olmuştur değil mi? En az. Fazla. En az o kadarlık bir sürede çektik. Yolculuk derken yemek bile yemedik doğru düzgün. Birer çikolatayla falan duruyoruz öğlen. O yüzden şu an bize gelen şu yemeğin ve heyecanını tahmin dahi edemezsiniz arkadaşlar. Böyle anıların işte üzerinden güzel bir yemek geçtiği zaman o an şey diyorsun. Yediğim en iyi yemekti bu. Çünkü hani şükretmeyi öğreniyorsun. Ya küçücük şeyler bile senin için değerli oluyor. Afiyet olsun. Böyle ızgara da şurada direkt yaptırttık. Ettir, tavuktur ama yine tabii ki takdir ederseniz sosu az koyun dememize rağmen bastılar üstüne. Yapacak bir şey yok. Bugün duyabileceğim en güzel haber çok güzel deniz demem. Abi en az baharatsız dediğime rağmen ya böyleler çünkü yapacak bir şey yok. Bayağı acı. Şöyle bir tavuk. Ama güzel. Şu neymiş? Et mi? Ya dedim ki şu eti direkt at dedim ya. Pirzola bu. Hiçbir şey istemiyorum dedim. Tabii sorun yok dedim. Kafayı şöyle salladı. Yine pirzolayı da soslamış. Şu an tamamen et değil sos yiyorum. Ve yemek işini de hallettiysek artık videomuzun kapanışını yapabiliriz. Dostlar, amacım sizlere bu ülkenin birazcık tarihinden ve Hindistan'la olan ilişkilerinden bahsederek dünyaca ünlü bu seremoniye götürmekti. Önceki bölümlerde sokakları, pazarları, çarşıları nasıl geldiğimi, bildiklerimi, gözlemlerim ve deneyimlerim çerçevesinde anlatmıştım. Çok zor bir coğrafya. İnsanların günde $1 zorla yaşamaya çalıştığı, derme çatma evlerde yaşadığı, gerçek anlamda insanlığın test edildiği yerler buralar. Öyle ki bundan önce çok ünlü bir oyuncuları vardı. Başbakanları 2 defa mı ne seçiliyor? Yoksulluk ve yolsuzluk hakkında söz veriyor halka. Diyor ki beni seçerseniz diyor çok büyük diyor araştırmalar yapıp bu yolsuzluğu bitireceğim diyor. Ama o yolsuzlukla ilgili hiç davalar bile doğru düzgün yapılıp sonuçlanmıyor ve sonra da zaten halk seçmiyor o kişiyi de. O yüzden buraların ne yazık ki böyle kaderi var ve insanın üzüldüğü, yollarda gördüğü manzaralar kalbini sızlatıyor. Ama ben her ülkede yaptığım gibi sizlere gelip gösterip bildiklerimi anlatmak zorundayım. Tabii ki küçük yorumlarımla. Bana sorarsanız nasıl bir ülke? Çok geride kalmış, insanları çok tatlı, bizi çok seviyorlar ki Kurtuluş Savaşı'nda bile bu insanlar bize para toplayıp göndermişler. Türk halkının yanında olmuşlar. Özellikle askerleri bizim ülkemizde eğitimler almışlar. O yüzden dizilerimizi zaten izliyorlar biliyorsunuz. Bu sebeple de ilişkilerimiz çok iyi. Güvenlik olarak da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama dediğim gibi gerçekten hani şu hava insanı çok yoran, canını sıkan ve kirliliği buram buram hissetmenize sebep olan en büyük negatifliği olsa gerek. Bir sonraki bölümde sizleri farklı bir yere götüreceğim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olacaksınız. Ben de yavaştan bir duşmuş olup kendime gelip yarına hazırlanmak istiyorum. Siz sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yani dışarıya çıktığınız andan itibaren sanki bir yerde kömür yanıyormuş da onun dumanları üstünüze geliyormuş gibi hissediyorsunuz burada. Ve sürekli üstünüz, saçlarınız kirleniyor. O yüzden gezmesi de zor bir coğrafya, takdir edersiniz ki.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde inşallah Pakistan'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.